Merhaba değerli izleyiciler. Şira Kitap ve Kahve'den hepinize selamlar diyelim. Bugün kıymetli bir konuğum, uzun zamandır kendisini yakalayamadığımız, ekranlarda çok göremediğimiz araştırmacı yazar Olgun Aydoğu ile beraberiz ve burada misafirlerimiz de var. Hepiniz hoş geldiniz diyelim buraya. Bugün tabii Evet. Olgun abi yakalamışken şu yaratılışa bir de seninle bakalım Selim abi. Evet. Hoş geldin diyerek bugünkü konuda yasak elma, Adem, Havva ve yaratılışı konuşacağız. Tabii birçok farklı mitle beraber, işte teolojik metinle, kutsal metinlerle beraber birçok farklı anlatısı yapıldı bunun. Bizim klasik İslam anlayışına göre de bir bakış açısı var tabii. Şununla başlamak istiyorum. Mesela Adem'i ele alalım. Evet. Adem, Adapa diye geçen Sümer metinlerinde de var. Nasıl anlamalı? İlk insan Adem mi tartışmasından başlayayım hatta. Şimdi ilk insan Sümerlere göre, o metinlere göre bakarsan Sümerler'de ilk insan yaratımı evet. Adamı ya da Adapa olarak gördüğümüz, aslında diğeri ilk insan gibi. Daha sonra Enki'nin Ana'ya yolladığı Adapa'nın şeyi var. İşte onun verdiği suyu alma, daha bilge, onun yanında çalışan bir Adem misali bir insan yaratımı görüyoruz. İkincil bir insan yaratımı görüyoruz ama tabii bunlar değişiyor. Yani Sümer, Akkad ve Babil. Temel bir ayrım var mı? Yani bu Adem hikayesinde mitolojiler. Yani benzerlikler var tabii. Yani sonuçta Enki'nin işte aslında o kadar çok konuşuldu ki hani ben bile bazen okurken onu yoruluyorum. İşte Dilmun'da gitmesi, omurga kaburga doğumu, oradan Havva'ya dönmesi, Ninti'nin. Bunlar evet, o metinler ve Tevrat'ta ve daha sonra Kur'an metinleriyle örtüşen birçok konuyu görebiliyorsun buradan. Şimdi şeye göre, Sümerlere göre ilk insan evet Adem ismiyle çok benziyor ve insan yaratımı orada. Şimdi neye göre düşüneceğiz? Sümer'e göre evet. Şeye göre, Sümer metinlerine göre evet. Tevrat'a göre baktığın zaman evet, orada da Adem'in yaratılışı. Kur'an'a geliyoruz. Kur'an'da da evet gibi gözükse de bana öyle gelmiyor. Yani bunu daha önce de birçok konuda da söyledim, kitaplarımda da yazdım. Adem'in ilk insan olmadığına dair birçok ayet gösterebiliriz. Mesela örneklendirelim. Şimdi Bakara suresi 30. ayet, bir halifenin atanması orada var. Ben diyor bir halife atayacağım. Ceale kelimesi geçer, atamak, kılmak anlamına gelir. Şimdi halifenin olması demek, o halife kim olacak? Bir. Evet, Selefi'nin olması. Yani Selefi tamam, onu kabul edemem. O halife atacağım demesi onun Adem olup olmadığı da meçhul. Onun Adem olabileceği bir sonraki ayetten dolayı Adem olarak söyleniyor. Yoksa halifenin Adem olacağı, eğer o Adem'se ve halife ise ilk insan değildir. Çünkü halife olabilmek için aynı soyun devamı olması lazım. Yani kuşun halife sen olamazsın. Yani cinleri koyamıyoruz burada o zaman Selim. Olamazsın. Halifelik yapamazsın. Senin halife olabilmen için aynı türün devamında bir şeyi halifelik yapacaksın. Yani bir kuşun halifesi bir köpek olamaz ya da bir kedi olamaz. Onun devamından gelecek. Yani insanın halifesi de insan olacak. O yüzden halifelik edecek bir varlığın olması, insanın olması gerekiyor. Haliyle Bakara 213'tü sanırım. Orada da diyor ki insanlar tek bir ümmetti. Daha sonra biz nebileri uyarıcılar olarak, müjdeleyiciler olarak yolladık diyor. Şimdi insanların bir ümmet olduğu zaman var. Orada F bağlacıyla daha sonra bir kronolojik sıra var. Sonra bir nebi atanması var. Eğer Adem ilk nebi ise, insanlar da bir ümmetse ve nebilik makamı ondan sonra başlamışsa, oradan da Adem'in ilk insan olmadığı ortaya çıkabilir.
başka ayetler de var tabii. Burada aklıma şu da geldi. O zaman Adem'den önce yani şimdi halef selef meselesinde bahsettik ya. Selef Adem gibi ama onun daha ilkel bir versiyonu mu olarak düşünüyoruz? Ne düşünebiliriz orada tam olarak? Yani önce ne vardı? Ayetlerde Adem'den önce insanlar vardı tabii. İnsanlar varsa da o insanların gelişimiyle ilgili kronolojik bir sıra Kur'an'da yok. Yaratımı var ama bir kronolojik sıra yok. İnsanlar vardı diyor. Demiyor ki şu şeyleri görebilirsin. İnsandan önce yaratılan cinler diye bir tanım var. Can kelimesi diye geçiyor. Onların yaratıldığı, daha sonra insanın yaratıldığı söyleniyor. Hatta şöyle bir ayet var. O da çok ayet numarasını hatırlayamayacağım ama şöyle diyor. Sizi biz yarattık diyor. Sizi biz yarattık. Sonra sizi şekillendirdik. Daha sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Bak burada bir enteresan durum var. Şimdi oradaki sizi hitabı kime? Eğer sizi yarattık diyorsa o muhatap olan onu okuyan insanlar demektir. Sizi yarattık. Daha sonra şekillendirdik. Yarattıktan sonra şekillenme olayı var. O şekillenme kelimesi de sevva kelimesi diye geçiyor. Sevva kelimesi. Aslında bir şeye denk olmak, denk gelmek. Bir şeyi mesela yerle bir ettik derken de aynı kök kullanılıyor. Çünkü aynı denkliğe geliyorsun. Aynı eşitliğe geliyorsun. Yani seni belli bir eşitliğe, denkliğe getirdik. Daha sonra o şekil alma işte o denkliğe geldikten sonra meleklere, Adem'e secde edin dedik diyor. Yani insanın belli bir denkliğe ulaştıktan sonra Adem'in oluşması var. Yani öncesinde ben Adem'i yarattım secde edin değil. bir şey değil yani. Değil. Orada bir aşama var. Aşama var. Yani bir ara verirsek eğer ayet numarasına bakarız. Oradan okuruz daha net olur. Yani bu soruyu bilseydim onun notunu alırdım. Ama oradan da anlayabiliyorsun. O enteresandır yani. Bu çok dikkatleri çekmedi yani. Ya da daha önce de biz onu okurken hani şey olarak düşünmedik. Bir an yüzeysel hızlı okuduk geçtik. Üzerinde yeterince düşünmedik. Orada çok net. Sizi yarattık. Sonra şekillendirdik ya da denkliğe getirdik. Daha sonra Adem'e secde ettik diyor. Bir de burada aklıma siz bunları anlatırken şey geldi. Hani böyle bazı tasavvuf anlatılarında şey vardır ya, kaçıncı Adem'sin? Hani kaçıncı Adem isimlersin veya işte kaç tane Ademler geldi aslında diye bir anlatı vardır ya. Buraya da denk düşüyor mu sizin söylediğiniz bir nevi? Aslında öyle bir şey düşmüyor tabii. Yani tasavvuf düşüncesiyle ya da sufi bir bakış açısıyla bunu konuşacaksak onu bir yere getirebiliriz. Ama tabii bu sefer de üzerine yorumları katmamız gerekecek. Yani işin daha derin anlamını koymak gerekecek. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bizler özellikle anlamaya çalıştığımızda zorlandığımız birçok yer oldu. Üzerine bir anlam verelim, bunu daha idrak edelim, kavrayalım diye. Baktığın zaman Kur'an-ı Kerim'de Adem'in yaratılışında ona isimler öğretilirken kelimeler kavratılıyor. Adem'in tövbesi kelimelerle oluyor. O kelimeleri kavradığı için Adem'in tövbesi kabul oluyor. O kelimeler ne? Önemli olan o. Dikkat edin. O zaman şu ayet çok güzel oluyor. İsa Allah'ın bir kelimesiydi. O zaman kelimeleri araştıracağız. Bu kelimeler neydi? Adem bize misali, bize neyi anlatıyordu? Ve oradan biz ne çıkarmamız gerekiyor? Onların detayları bayağı etimolojik ve o kelime köken olarak açıklaması uzun bir süre alabilir yani. Şu anda bir program öyle gider yani. Tabii ben seneler önce sanıyorum 2015 ya da 2016'ydı. Hamza Yardımcıoğlu, Serhat Ahmet'ten ve sizin yaptığınız bir programı hatırlıyorum mesela. Ki orada mesela şu an yeni konuşulmuş şeyleri siz konuşmuşsunuz. Yani işte o CERN'den tutun da birçok konu. Evet. Anatolia kitabınız vardı hatta. Evet. Şimdi
Bu konuları böyle sizinle konuştuğumda o günlere de biraz döndüm. Yani bu hep tartışılan bir nokta. Tabii o zaman Biz yaratılışımızı tartışıyoruz. Biz yaratılışımızı ya da nasıl var olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. şimdi bakarsan idrakte insan oluşmaya başladığından itibaren bu zaten hep sorulan bir soru. İnsanın içerisinde çok büyük bir boşluk var ve o boşluğu doldurmak istiyor. Öyle ya da böyle. Özellikle emekliler mesela belli bir hayatındaki işten güçten ayrı bir kenara bıraktığı zaman kendine döndüğünde işlerinde ne kadar bir boşluk olduğunu sorgulamaya başlıyorlar. Genelde de işte 40'tan sonra o olgunluk döneminden sonra hatta ayet vardır yani peygamberimize de vahiy 40'ından sonra indiyen o olgunluk dönemiyle başlayan o sorgulama ve onun devamı benim de Anadolu'yu yazdığımda 40'lı yaşlardaydım. Yaklaşık işte 15-16 sene oldu. O zaman sorguladığımızda tabii teknoloji de bu kadar yaygın değildi. Her bilgiye evet internet böyle cızırtılı bağlanan bir zamanda her bilgiye rahat ulaşamıyordun ya da İngilizce metinlere çok iyi yazarların kitaplarını okuyamayabiliyorduk, ulaşamayabiliyorduk. Kendimiz anlamaya çalıştık ama yaptığımız benim diyebilirim ki en büyük hata Kur'an çevirileri yapanların üzerinden okuduk. Ve dedik ki bu işte Elmalı'dan başladık isim vermeye. Patır patır 25-30 kişinin şeyine baktık. Hepsi birbirine çok benziyordu. Evet. Yani içinde tabii ayrılanlar da vardı, müstesnalar da vardı ama temelde anlatım aynıydı. Dedim ki hani bu olmuş demek ki burada bu yazıyor. İçlerinden itiraz eden olup farklı bir şey yazabilirdi. Yani ben oradaki tin kelimesini ya da turap kelimesini farklı okusam orada ne olduğunu yazabilirdim. Tabii. Ya anlam başlı başına. Şimdi hepsi birden toprak demiş. Toprak deyince bu sefer toprak diyorsun sen de. Onun derinliğine girmiyorsun. Ama toprak kelimesinin detayına girdiğin zaman seni öyle bir yerlere götürüyor ki bu sefer başka türlü sorular sormaya başlıyorsun. Şimdi genelde hepimiz şunu biliyoruz. Yaratım nereden? Şimdi sen de başlıyorsun topraktan başladı diyorsun değil mi? Yani öyle biliyorsun biz çünkü geleneksel çocukluğumuzdan beri bize anlatılan işte topraktan alındı. O toprağa su katıldı. O sudan balçıktan bir şekil yapıldı. Belli bir şekle getirildi. Daha sonra ruhtan üflendi. İnsan oldu, Adem oldu. Ondan eşi yaratıldı. Nasıl yaratıldığı Kur'an'da yok ama Tevrat'ta ne diyor? Kaburga kemiğinden yaratıldı. Bakıyorsun o kaburga kemiğinden yaratılma senin Ninti, Sümer'deki Ninti hikayesiyle örtüşüyor. İşte Nin işte kadın, Ti ile kaburga ve hayat anlamına geliyor. Onun işte onun şeyinin detayını anlatayım o zaman. Enki rahatsızlanıyor. İşte ona bir 8 tane ağaç var sanırım. İşte bundan yenmemesi söyleniyor. Dilmun diye onların cennet bahçesinde. Ve Enki onu yiyor ve rahatsızlanıyor o ağaçlardan. Ninursak da rahatsızlanınca onun organlarını iyileştirecek tanrıları yaratıyor. Bunlardan bir tanesi de tanrıçaları yaratıyor. Ninti. O da kaburganın hanımı demek manası ya da yaşam hanımı. Enki'yi iyileştiriyor. Şimdi bu hikaye şeyle örtüşüyor. Tevrat'ta kısmen örtüşüyor. Çünkü orada Enki'nin kaburgası iyileştiriliyor. Ama Tevrat'ta Adem'in kaburgasından Havva yaratılıyor. Bu sefer Havva'nın ismi İbranice'de Havva işte hayat anlamına geldiği için Ninti ile özleştirip yani benzeştirme yapılıyor. Evet benzerlikler var. Ama tabii bunun ne diyebilirsin? O metinlerin yazıldığı yıllar 2500, Tevrat'ın yazıldığı yıllar hani milattan önce 100'lü yıllar, 200'lü yıllar, 1000'li yıllar toplanmasını da hesaba katarak söylersek eğer benzerlikler olması mümkün.
Ama şimdi Kur'an perspektifinden baktığın zaman alt bilgi var. Yani arkada böyle bir bilgi var. O bilginin ışığında yaratıma baktığın zaman topraktan yarattık, sudan yarattık vesaire. Mesela Kur'an'da insanı sudan yarattık diye bir ayet yok. Ama beşeri yarattık diye bir ayet var. Bak bunları da ayırıyorsunuz. Tabii ayırıyorum. Beşer o zaman beşerle insan arasındaki farkı kök olarak aynı değil. Beşer ne demek? İnsan ne demek? O zaman beşeri de orada evet insanın bir tarafı ama nasıl bir tarafı? Bakıyorsun bu sefer beşer diye geçen ayetlerin tamamı çoğu insan diye çevriliyor. Evet. Biz bunun karşılığı insandı diye kabul ediyorsun. Detayına girdiğin zaman iş başka bir sana pencere açıyor. Mesela şey aklıma geldi. İnsan suresi. Onun da Arapça orijinali beşer miydi? Yok değil. O insan mı? İnsan değil mi? Evet, insan suresi. O aklıma geldi şimdi siz bunu söyleyince. Yani beşer bazı yerlerde insan diye çeviriyorlar dediniz ya. Bir de orada aklıma takılan konulardan mesela eski ayette Adem'in eşi olarak Havva ismini vermiş. Hı hı. Ama Kur'an'da Adem'in eşi diye bırakmış mesela. Kur'an'da Adem'in eşinin ismi verilmemiş. Evet. Şimdi bu da bazı tartışmalara sebebiyet veriyor. Yani sana daha enteresan bir şey söyleyeyim. Evet, Kur'an'da böyle geçiyor. Adem'in eşi. Peki hangi peygamberin eşinin ismi geçiyor Kur'an'da? Güzel soru. Bilmiyorum. Yok. Peki hangi kadının ismi geçiyor? Meryem. Meryem. Meryem dışında Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kadının ismi geçmez. Sade Adem'in eşi olarak değil. Hiçbirinin adı geçmez. Peki Meryem'in adı neden geçiyor? Hatta onun adı geçiyor ama enteresan bir durum var. Bir ayette Meryem'e kadın işaret zamiriyle ha olarak işaret ediyor. Diğerinde he olarak işaret, yani erkek işaret zamiri kullanıyor. Yani Meryem aslında, yani İngilizce'de he, she, o diyoruz ya, o derken Meryem'e hem he diyor hem she diyor. Hem kadının işaret ediyor hem erkeği işaret ediyor. O yüzden Meryem'in adının muhtemelen orada geçmesi var. Bunun detayı... Bunu nereye bağlıyorsunuz? Bunu söylediniz, ben bunu sormasam diyecekler yine sormadım. Yani onu nereye bağlıyorsunuz? Onun 4. kitaba yazdım abicim. O 4. kitabı veriyor yakında. Şu anda zaten ona çalışıyorum. Uzun evet. Peki şimdi Adem'in, o zaman şu teoriye de geleyim. Adem'in aslında bir tane eşi yoktu. Bir eşi vardı. İnsan bir eşi, bir de Lilith dediğimiz veya işte kimisinin Havva dediği bir eşi vardı. Aslında Adem'in 2 eşi oldu. Hı hı. Ve ikisinden de ayrı bir soy türedi. Diyorlar. Böyle bir teori de var. Ha, teori. Buna yönelik sizin bakış açınızı da merak ediyorum. Ya şimdi tabii yine köken Sümer'e gidiyor. Hı. Orada Enki'nin bir ağacın gövdesinde yaşayan, kendi ağacını besliyor. Ninursa o ağacı işte belki sanırım onu nehre düşürüyor vesaire, hulup koyup o ağaca Ninursa kendine bir alan yaratıyor, taht yapıyor vesaire yaşarken orada Lilith adında o ağaçta yaşayan, oraya yerleşen karanlık güçlerin, daha doğrusu bunlar İgigi diye geçiyor, yani daimonik varlıklar. Daha sonra işte oradan o kovuluyor bir şekilde. Lilith adının geçtiği konu burada. Sama Kremer bir tek onu okudu oradaki metine. Ve buradan Lilith efsanesinin oraya Sümer'e, yani ilk bilindik ismi orada. Tevrat'ta da Yeşua da geçiyor. Orada da işte yine hayvanlarla vesaireyle ama Lilith baykuşla örtüştürülüyor. Bildiğin, hatta işte onun sembolü olarak da kullanılıyor. Tevrat'ta yaratılışta ilk başta şöyle söylüyor. Adem ve eşi yaratılıyor. Evet, gayet güzel. Devam ediyor yaratım. Daha sonra o eş orada kalıyor.
ikinci baba geçtiğin zaman bu sefer Adem'in kaburga kemiğinden Havva yaratılıyor. O zaman bu eş kimdi diye soru üzerine Yeşaya bölümünde de Lilith geçince Sümer'deki bu efsanelerde duyulunca diyorlar ki Adem'in ilk eşi aslında Lilith'ti. Buna bağlanıyor. Tabii bu nerede bağlanıyor? İsrailiyatın belli mitlerine bağlanıyor. Özellikle Kabalatik ve o Torah'ın ilk 5 bölümünü tercüme etme sürecinde milattan Zohar'ın yazıldığı süreçlerde bu Lilith efsanesi muhtelif metinlerde işlenmiş. Bu dediğin şekilde işlenmiş. Fakat bunun süreci, yani bu işlenme süreci milattan sonra 1. yüzyılda Hahamların ya da o şeylerin belli notlar almaya başlamasıyla oluşuyor. Bu 3. yüzyıl, 4. yüzyıl geçiyor. Ta ki 6. yüzyılda bir derlenip toplanıyor. Ondan sonra 13. yüzyıl Kabala'nın yazılışı. Şimdi arada 1500 sene geçmiş. Ondan önce geçmiş, 3000 yıl geçmiş. Yani 4000 yıllık bir konudan bahsediyor. Fakat bu bilgileri nasıl sahiplerdi? Şöyle çok enteresan bir durum var. Lilith efsanesini yazıp bu isimleri veren ya da o konuları anlatan bu bilgiler biz ne zaman anladık? Sümer metinlerin çözülmesiyle. O metinleri yazanlar o zamanlar o Sümerceyi biliyorlar mıydı? Yoksa bu kayıtlar başka yerde var mı? Çünkü onun çözülme şeyi de 19. yüzyıl tabii ortası. Evet. Sümer metinlerin. Ama geçmiş baktığın zaman o Sümer metinleri çözülünce Tevrat'takileri metinlerin Sümerce olduğunu biz anlıyoruz. Ama o dönemki insanlar eğer onları Sümer metinlerinden aldıysa o efsaneye devam ediyordu ya o bölgede konuşuluyordu. Zaten Fırat Dicle arası Mezopotamya bu kültürün yaygın olduğu yerler. Kulaktan dogmatik bilgilerle gelmiştir. Yani nasıl Sümerler'de işte kiminde Ziyasıdra, diğerinde Utnapiştim, Akatlar ve geçiyor bu Babil'de farklı isimler alıyorsa ve olaylar birbirine paralel ama içindeki hikayeler değişerek devam ediyorsa o kulaktan dolma bilgilerle belli bir süre geliyor. İşte o Lilith'in çocuklarını işte Lausalı kadınların çocuklarını kaçırma efsanesi işte ama bu efsanenin işte Adem'in cennetini kabul etmiyor biliyorsun. Kabul etmediği için işte onun çocukları öldürülüyor. Ben de Adem'le Havva'nın çocuklarını öldüreceğim diyor. Daha sonra bakıyorsun gelenekte bizim kültüre de yansıyor. Ama bu milatta şeyden sonraki dönemde. Yani bu metinler Tevrat'ın içinde yok. Bu daha sonra o Tevrat'ın yorumlanışıyla beraber birileri bunu yazmış. Nerede karşına çıkıyor bu tip şeyler? O karanlık gücün, o cinli ve kötü ruhu gösteren Lilith, Sümerler'de görüyorsun en eski. Ama Tevrat'ın kendisinde böyle bir şey yok. O zaman siz diyorsunuz ki yani köken olarak baktığımızda Adem'in ilk eşi yok. Bunu mu anlamalıyız? Ben eğer Kur'an tandanslı bakarsam evet öyle bir şey yok. Evet. Eğer Tevrat tandanslı bakarsan evet olabilir dersin. Çünkü bir eşi yaratılıyor daha sonra Havva yaratılıyor. Onu bir yere oturtmaları belki gerekiyordu. Ona en uygun formül belki Lilith olarak görüldü. Kimse bulamadı o ilk eş kimdi. Hatta Habil ve Kabil'de de mesela Kabil işte aslında Lilith'le olan. Şimdi Habil ya tabii, ama işte bunlar şöyle yani bir peygamber gelip de peygamberin yazdığı kitapların içerisinde değil, bunu yorumlayan kişilerin dediği şey olabilir. Yani bugün şuna geliyor iş tabii. O Lilith efsanesi tabii iki soya denk geliyor.
Kur'an'da bu sefer onu bir yere oturtacaksın. Tabii. Orada da tekrabun kelimesine, yaklaştı kelimesine akraba dersen, şeytanla olan akraba, oradan doğan çocuklar Lilith'e bağlı. O tehlike işte. O tehlike yaşanıyor. Onu açalım istiyorsanız. Hatta ondan galiba ilk siz bahsettiniz değil mi o kelimeden? O akraba anlamına geliyor olabilir noktasında. Yani o çok şeydi. Yaklaşık bir 10 sene oldu herhalde. Serhat Ahmet'ten Hamza Yardımcıoğlu. Ben üçümüz bir programdaydık. Bir arkadaş konuşuyorduk yine böyle. Ben de tabii Arapçam yok. Ahmet'e sorayım dedim ama canlı yayındaydık yani. Ahmet dedim, buradaki tekrabın kelimesi dedim kerebe kökü. Bu dedim akraba da dedim anlamına gelmez mi? Hani bu şeytanla o soyla akrabalık anlamı çıkmaz mı dedim. Sonra dedim yani. Dedim orada kaldım. Ben ona söyledim. Ama manidar da değil mi? Hakikaten yani bir ihtimal de veriyor sanki orada yani. Ya dostum, bazı şeyleri daha anlamlı hale getirmek için evet bir uğraş veriyoruz, çaba veriyoruz. Yani bunun sonuçları bunlar. Bence hani öyle bir durum yok. Ama bakarsan Lilith isminin nerelere evrildiğini, çünkü o Ari ırka kadar devam ediyor. Ben mesela komple teorisi söyleyeyim işte. Çok bilindik bir kraliçenin, söylemeyeyim, Allah rahmet eylesin, çocukluk lakabına baksınlar. Sonra onun torununun kızının ismine baksınlar. Başka bir şey söylemiyorum. Güzel bir konu tabii. Yani onun ismine baksınlar, ne koymuşlar. Şimdi bu semboller yani enteresan. Tabii onların reptilyandır vesaire, o soylarla bağlantılar vesaire, o komple teorilerine ben açıkçası girmek istemiyorum. Olgun abi ya, bu reptilyan olayı da aslında aynı yere dayanmıyor mu yine? Yani aslında Lilith'le olan bir soyunun şeyine, uzantısı. O komple teorisine dayanmıyorum. Ya bunlar gibi, ben yani o noktadan daha uzaklaştım diyebilirim. O noktada değilim. Yok, temellendirildiği nokta olarak yani biraz söylüyorum. Şimdi o kadar kolay değil ya. Yani o kadar kolay değil. Yani bu bilgi kirliliği içerisinde o kadar kolay değil. Şimdi Sümerleri bir de şu açıdan bakalım. Yani Sümerlerde bunu dememiz için o tanrıların, cinlerin, insanların hepsinin işte yani ne bileyim iki gider yaratmışlar. Onlar öf demiş, pöf demiş. Aman insan yaratalım falan böyle. Yani dünyada bir deney, o Zekeriya Sitchin'le beraber, evet, Yahudi yazılarla beraber zaten ortaya çıkan şeyler bunlar ama. Yarısı kendi olması zaten. Şimdi bunun üzerinden kafa karışıyor. Yani o sorun orada. Benim de çıktı. Yani benim de kafam karıştı o dönemler. Ama hakim değilsin ki. Sümerce bilmiyoruz. Onu bırak, ben Muazzez İlmiyeçi'yle 15-20 günümü birlikte geçirdim. Ondan ne diyor burada, ne yazıyor? O ne diyor? O nasıl bakıyor bu olaya? O daha çok bunların bana kendi söylediği bunların hepsinin hikaye olduğu, onların kendi efsanelerini yazdığı Sümer metinlerinde masal olduğunu söyledi. Sümer metinlerinin için. Onu yazmışlar dedi. Bir masal olarak, yani herhangi bir teolojik bir manası yok o zaman. Evet. Peki oradaki konuların geçmesi, Tevrat'ta geçmesi ve benzer, moto aynı mı? Vallahi çok benzer yerlerde var. Mesela Enuma Elish destanında ilk yaratımın tatlı su ve tuzlu suyun ayrılmasıyla yaratım başlıyor. Ve o bakıyorsun işte birisi yere iniyor, yeryüzünün sularını, denizlerini oluşturuyor. Diğeri gökyüzünün sularını oluşturuyor. Yaratılış böyle başlıyor. Bak Tevrat'a, orada da öyle. Kur'an'da biz tatlı suyla tuzlu suyu birbirine aradık, bunlar karışmaz diyor. Evet. Bu sefer
tatlı su deniziyle tuzlu su denizini arıyorlar değil mi? Gösteriyorlar işte Pasifik Okyanusu'nda şu vardı bu vardı. Abi bir kere şu var. Tuzlu su denizi vardır. Tatlı su denizi yoktur. Tatlı su, göl. Tatlı su denizi yoktur. O. Ama mesela o görüntüler servis ediyor. Ben Büyük Sırlar kitabına da koydum. Yani onunla araştırmış, oradaki mikroorganizmaları denizlerde aramış, bulmuş. Buradaki şey aslında nehirden gelen suyun burada bir tuzluluk oranını azalttığı ve daha sonra burada güneş ışınlarıyla bunun yansımasından dolayı sanki birbirine karışmıyormuş gibi bir görüntü oldu. Şimdi söylemek kolay. Ama aslında karışıyor. Abi biz Sümer metinlerini okumadan hepimiz Sümerolog olduk. Hani bu doğru bir şey değil. Tabii. O yüzden ayrıldık. Orada birisi onu dedi, birisi bunu dedi. O cımbızlarla maalesef biz senaryoyu olgunlaştırmaya çalışıyoruz. İşte o yüzden hani bu komplo teorilerin içinde olmamaya çalışıyorum. Ama buna da biraz olgun bir şey sebebiyet vermiyor mu? Yani o klasik anlatışın insanlara ya bu değildir. Hani sorgulamaya tamamen kapatması, düşünmeye tamamen kapatması ve insanların içinde bir eksiklik hissetmesi. Yani bunları araştırmaya çalışması. Bu da tabii muhakkak işi tahrif etmeye çalışan noktaları da devreye sokuyor. Yani orada bir kafa karışıklığı oluşma sebebi bu sanki. Yani bunu esas mesela konuşması gerekenler ilahiyatçılar değil mi? Ama ilahiyatçılar bu konularda böyle bir ket vuruyor. Asla bu konulara girmiyorlar. Girmezler. Çünkü açıklanamayacak ya da üzerinde zor ve sorulara cevap verilmeyecek. Yani şu de ben bunu bilmiyorum demek istemiyorlar. Ya da mesela benim o ilahiyatçılarla çalışırken kitapları üniversitede profesör isim vermeyeyim doçent arkadaşlarım var. Ya dedim burada bu değil mi? Dediği şey şu. Evet senin dediğin bu doğru ama şu kişi ne demiş ona da bakmak lazım. Yani bilginin tekrarına... O ne demiş ona bakmak lazım. İyi de ama mantıksız. Mantıksız hani bu akla uygun değil bu çeviri. Burada bu nasıl denmiş? Benim var mı burada bir hatam onu söylesen. Yani ben bu kelimenin manası bu. Ragıp el-İsfahani bunu bu şekilde söylemiş bu kelimeyi. Doğru mu? Şuraya bakmak lazım. Buraya bakmak lazım. Düşün bir kelime için bakmak lazım deyip bir külliyat üzerinden gidiyorlar. O yüzden haliyle akademisyenler de belli sınırların muhtemelen dışına çıkmak istemiyorlar. O şeyde zaten çıkanlar da onların da durumunu görüyoruz. Dışlanıyorlar. Evet, dışlanıyorlar ya da emekli ayrılmak zorunda kalıyorlar. Sonuçta belli bir dokunulmazlık haliyle oluyor. Bizler bir şeyi anlatmaya çalışırken belli sınırlar çerçevesinde tabii ki anlatmaya çalışıyoruz ama benim keşke olsa da benim şöyle o kadar çok soracağım soru var ki. Bak Kur'an'ı okurken ilk başta şöyle diyeyim sana 100 sayfalık 2 tane A4 arkalı önlü soru çıkarttım. Soru çıkarttım ve bu sorulara cevap aradım. Ve çok. Yani Nuh'un kavminin arasında 1000 yıldan neden 50 yıl eksik kaldı denmiştir mesela. Neden 950 yıl yaşadı dememiştir de kavminin arasında 1000 yıldan 50 yıl eksik kalmıştır. Şey de ona benzemiyor mu Olgu abi? 7 uyurlar meselesinde. İşte ona şu kadar eklendi falan. Hani o da işte 300 üzeri 9 onu o 9'un çarpı mı yoksa artı mı oldu? Yani bu o kadar yine bir şey değil. Daha 309 yıl nasıl ileri gidildi ve geri gelindi? Yani o daha önemli bir soru. Mağarada nasıl döndüler? Güneş nasıl meyletti? O meyil neydi? Yani ona kadar birçok şey var. Mesela Adem diyor sizi arzda bitki bitirmiştir ama. Ve bizim şimdi bitki olduğumuzu söylüyor. Bu ne demektir? Şimdi bitki gibi de demiyor orada. Hani çok enteresan.
betimleme de yapmıyor yani. Direkt Ya orada T olur mesela, gibi demektir. Mesele dersin, misali gibi dersin. Ya da misali, bitki misali de demiyor. Direkt sizi bitki bitirdi diyor. Meryem bitki olarak yetiştiriliyor. Nebat kelimesi geçiyor. aklıma çok acayip farklı bir teori Ha geldi işte ama ama komple teorisi oluyor. İşte o teorinin adı komple oluyor. Evet. O yüzden o teori üretmek çok kolaydır baba. Biz o teorinin doğru mu değil mi'nin arkasında gittiğimiz için vakit bulamıyoruz. Yani işte sohbete de vakit bulamıyoruz. Sizlere de zaman ayıramıyoruz. Onun arkasında gidip ne olduğunu, o kelimenin nerede geçtiğini, kaç yerde kullanıldığını araştırmaya çalışıyoruz. Bakın, Arapçada bir kelime var. Bede kelimesi. O konuşurken yarım kaldı. Bir şeyin önü başı demek. Topraktan sonra su katıldı, sonra sudan şekil yapıldı diyoruz ya, o daha sonra üflendi. Secde 7, 8, 9 okuyun. Secde suresi 7, 8, 9 okuyun. Başlangıç tinden, çamurdan. O çamurdan insan nesli oluşuyor. Sonra diyor onun suyundan diyor neslini oluşturduk. Bak, çamurdan ve yaratım buradan başladı diyor. Bede kelimesi geçiyor. Başlangıç bu diyor. Sonra nesil oluşuyor sudan. Daha sonra onu şekillendirdik diyor. Denkledik diyor. Sonra ruhundan üfledik. İyi de nesil oluşmuş. Soy oluşmuş. Ondan sizi tinden yarattık. Ondan da neslini yarattık. Şimdi diyeceksin ki abi işte 9. şey aslında hani o geneli kapsıyordur. Hayır, sümme edatı var. Sümme edatı bir kronolojik sıra belirtiyor. Ben diyor insan tinden yarattım. Sonra neslini yarattım. O nesli işte basit bir suyun zincirinden yarattım. Sonra bak yine sonra. Yani şunu demiyorsun. Okula gideceksin. Duşumu aldım uyandım demezsin. Uyandım sonra duşumu aldım okula gittim dersin değil mi? Aynı bunun gibi. Yani o sümme edatı bir kronolojik sıra veriyor. Sonra insan nesli yaratıldıktan sonra onu 5 şekle getiriyor. Sonra ruhtan üfleniyor. Sonra onda Semih, Basir, Fuat gibi kavramlar konuluyor. acayip teoriler getiriyorsun abi aklıma. Tabii onu konuşmak bambaşka program konuları ama o zaman buradan şuraya gelelim. Yasak elma konusu ya da yasak ağaç konusu ya da cinsel birliktelik diye yorumlanan o ağaç kelimesiyle beraber kullanılan yoktu. Mesela burayı nasıl görüyorsun sen? Bu Ayırma hikayesi nereden çıkmış onu kimse bilmiyor. Yani ağaçtan yediler. Evet. Tevrat'ta hani kıyafetleri incirden yaptılarsa ağaçtan da elma vardır herhalde. O elmadır demiş. Yani elma senin eline Kur'an'da falan da geçmiyor. hiçbir yerde geçmiyor. Onun kimin çıkardığını da bulamadım ben. Bir tek reklam olmazsa bir ısırılmış elma bir tek şeyde görüyorum ben. Apple'ın logosunda görüyorum. Onun haricinde o da hani havayı mı anlatıyor başka şey mi böyle subliminal mesaj veriyor bilmiyorum. Ama elma şeyi yok abi öyle bir yani ağaçtan yediler kelimesi bak şimdi. Ekele kelimesi Arapçada yemek demek. Şimdi ağaçtan yediler diyorsa şecereden yediler. Şecere kelimesinin kök anlamı da şücür. Şücür kelimesi yani ağaç anlamının kelimesi karışıklık demek. Dallanıp budaklanmak demek. Bir şeyin iç içe geçmesi demek. Oradan şücür kelimesinden ağaç türüyor. İnsanlar da dallanıp budaklandığı için ona da şecere, soy deniyor. Mesela Arapçanın en güzel tarafı odur. Yani iştikakla kelimeler türer. Kök kelimelere bakmak lazım. Mesela şeceredeki kök kelime şecere. O kökten türeyenlere bakacaksın. Mesela hakim kelimesi. Bunun kök harfi HKM değil mi? Hakim. Ne yapar? Hakim aynı zamanda hakemlik yapar. Nerede yapar? Mahkemede yapar. Mahkemede muhakeme ederek yapar. Muhakeme ederek ne yapar?
mahkum eder. Mahkum ettikten sonra konu tahkime gider. Bak hep heykeme kökünden. Arapçada bir baktığın zaman bir kelimenin izini sürdüğün zaman aynı o şecere gibidir. Dallanıp budaklanır. O kök manayı bulup onun üzerinden araştırmaları yapmak lazım. Yani sen bir şecereden kaş manası çıkartman çok zor. Evet. Eğer Kur'an'da şecereden birisi ona taş demişse bir iki kere düşüneceksin. Hani buna o mana verilme. Mesela necim kelimesi. Necim kelimesi karanlıkta yıldız diye çeviriyoruz. Ama mesela bitkiler ve yıldızlar diye Rahman suresine secde eder diye çevirdikleri yıldız mı diyordu orada hatırlayamadım. Bitkilerle ay mı secde eder? Tam aklımda değil ama orada bitki kelimesi necim diye çevirdi. Necim kelimesine bitki verilmiş. Neden necme bitki denmiş? Biri yıldız, evet, biri bitki. Alakası var mı? Alakası var. Çünkü necmin manası karanlıktan doğan demek. Yıldız demek. Gökyüzünde karanlıktan doğduğu için necmin adını almış. Topraktan da karanlıktan doğduğu için o bitkiye de necm denmiş. Buradan yani bu anlam geçişleri çok hem keyifli onu takip etmek hem de bu bağlamda birçok ayeti kök anlamına sadık kalarak ve onun gramer mantığında ilerlemek çok önemli olduğunu düşünüyorum. O zaman bu şecere kelimesi yani o ağaçtan yediler kelimesi. Şimdi orada geçen evet oraya geleyim. Ekele kelimesi bir şeyi somut olarak yemek. Bir de şimdi ama şu da var. Kul hakkı yemek için de ekele kelimesinin kök harfi kullanılıyor. O yüzden ağaçtan direkt yediler diye düşünemiyorsun. Yani bir insan şu mantık var. O ağaçtan neden yani yediği için hepimiz dünyaya mı geldik? Yani o mantık çok oturmadığı için onun üzerine düşüyoruz. Acaba burada ekele sadece ağızla yemek anlamına mı gelir diye çok düşündüm üzerine. O kelimeye baktığım zaman sadece ağızla yemek anlamında değil, işte kulaklı yemek anlamında da kullanılmış aynı kök harf. Keza zaka kelimesi geçiyor. Sonra ağacı tattılar. Zaka kelimesinin zaten orada da şimdi diyeceğim yine karışacak. Zaka kelimesinin kökü zevk. ZVK. Yani orada bir haz alma duygusu var. Ondan ama Kur'an'daki zaka kelimesinin haz alma duygusunun geldiği anlam tat almak. Nerede kullanılmış? 52 yerde sanırım Kur'an'da geçiyor. İşte tat aldı. Neden? Rahmet tattırdık. Ona azap tattırdık. Derken ki tad alma. Yani bir olayın karşısında ondan ister keyifli ister keyifsiz haz hali zaka kelimesi. Şimdi ağacı tattılar dediği zaman ağaçtan demiyor değil mi? Ağacı. Şecere tabii. Şimdi şecerede o tat alma, haz alma ya da deneyimleme. O ağaçtan bir şey oldu ki o şecereden. Evet. O şeceredeki bana göre ağaç değil. Ama soy, evet soy ama o soyla da cinsel bir münasebetlik oluşan bir soyluk değil. Sen nasıl görüyorsun peki abi? Onu da o kadarına... O da diğer kitapta... Yani şimdi şimdi onu söylersek onun devamında birçok şeyi anlatmam gerekiyor. Yani vaktimiz var aslında eğer benim yani o insanda olan bir şey. Bugün ya girmeyeyim o konuya. Çünkü çok uzun sürecek. Onunla ilgili sana ayetleri söyleyeceğim. Bu sefer numaralarını hatırlamakta zorlanıyorum. Öyle en azından ayet numaraları söylediğim başka bir programda yapalım söz. Ben kamera arkasında alırım senden bunları. Ama şimdi tabii klasik anlatıma ve alternatif anlatıma baktığımızda o noktada neticede işte bir ağaçtan yediler konusu ve o ağaç yasaklanmıştı konusu. Evet. Klasik bir anlatım. İkincisi tabii bir cinsel birleşme ve oradan bir soy çıkması konusu var. Ama sen orada benim anladığım kadarıyla bir üçüncü alternatif bir
anlam çıkarıyorsun o noktada. Peki burada bütün bu olaylar içerisinde iblisin rolü. Yani o iblis onu oraya yönlendirdi noktası. Şimdi itiraz kısmında iblis var. Sana soru sorayım. Cenneti tarif et bana. Yani güzel bir yer olarak, aklınıza gelen bütün güzelliklerin olduğu bir yer olarak tarif edebilirim. Cennette böyle kötülük falan var mıdır yani? Klasik anlatıma göre yok diyebiliyorum. Yok değil mi? Peki Adem'le eşi cennete yerleştirilmiyor mu? Orada da şöyle bir açıklama yapıyorlar. Anladım ben aslında demek istediğim. Adem cennetiydi orası. Aslında orası farklı bir cennet diye de tarif ediyor. Bu benim yorumum değil. Tamamen söylediğini söylüyorum. Şimdi evet tabii ki farklı bir cennet ama şu var. Şu sorunla bağlantılı olarak söylüyorum. Adem'in yaratılışına itiraz eden iblis. Doğru mu? Evet. Doğru, iblis. Peki cennetten çıkaran kim? İblis mi? Tanrı. Hayır. Kovulmasına sebep olan, soruyu daha doğru söylüyorum. Olmasına sebep olan. O yaptıkları eylem. Evet. Ama kim kandırdı onu orada? Şeytan. Ha. Niye iblis değil? Hı. Yani bu soruların cevabını temelde aramazsak biz orada onları evlendiririz, şeytanla evlendiririz, iblisle evlendiririz, Anunnaki yaparız vesaire yaparız, anlatabiliyor muyum? İşte bu sorulara cevap bulduğun zaman bakış açın değişiyor. Yani bu böyle midir? Evet, bu tekrabun kelimesi akrabalık, evet o akrabalık bir şekilde nasıl oluyorsa oluyor da ama nasıl, buradaki asıl anlatılan, söylenmek istenen şey nedir? Meryem'in bitki olduğunu bulursan, nasıl bitki olduğunu, o zaman işler çözülüyor. Ya da Nuh'un kavmine, Nuh suresi 17. ayet. Allah sizi arzda bitki bitirmiştir. Bu ne demek? Çok acayip bir anlatım buraya. Bitki bitirmiştir. Bitki bitirmiştir. Nebaten nebat diyor. Evet. Tohum. Evet. O son soruyu o zaman şöyle toparlayayım ve bitireyim. Şimdi kitabınızı bir rica edebilir miyim? Burada bir ifade var kitap kapağında. İnsanlığın büyük sırları tohumda saklı. Hı. Şimdi ben kitabı ilk bir defa böyle dışarıdan görmüş birisi olarak bu ne demek diye hakikaten aklıma geliyor. Tohum. Evet. Neyi kastediyorsunuz tam olarak burada mesela? Şimdi bitki bitmişsek aynı yere mi geliyor? Tabii. Bitki bitmişsek tohum olman lazım. O tohum nasıl bir tohum? O neyin tohumu? Nasıl bir tohum? Genetik. Çünkü şu ayet var. Onun şeceresini siz mi inşa ediyorsunuz yoksa inşa eden biz miyiz diyor. O tohum bitki olacak, sonra o şecere olacak. Ya burada hakikaten o zaman bir topraktan filizlenen bir şeyin insan yaratım sürecinde. Doğum var abi, doğum. Bir doğumu anlatıyor. Biz hep burayla, yeryüzüyle ilgili o doğumu düşünüyoruz. Ve o senin varlığının inşasını anlatıyor aslında. O varlığını inşa ederken seni bir bitki olarak görüyor. O varlıkta doğumunu gerçekleştirmen için de o süreci yaşaman gerekiyor. O yüzden turab sulanıyor. Toprak sulanıyor ki oradan şekillenen tohum oluyor. Yani tin oluyor. Çamur, balçık oluyor. Çünkü balçık şekil alabilen bir yapı. Evet. Şekil alabildiği için şekil aldıktan sonra belli bir ruha kavuşuyorsun. Ben şimdi bunu açalım diyeceğim ama sen diyeceksin ki Ömer bunu upuzun bambaşka bir konu. Öyle. Ömer. Abi çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu ve sıklıkla son dönemlerde tekrarladığımız böyle yorumların dışında da bir konuyu ele almış olduk. Ben çok keyif aldım. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol, beni çağırdığın için. Çok sağ ol. Evet. Değerli izleyiciler ve kıymetli misafirler, bugünkü yayının bu şekilde sonuna geldik. Olgun abiyi bir daha ne zaman yakalarız bilmiyorum ama yakaladığımda kesinlikle bir program daha yapacağım. Bu son konu özelinde daha böyle derinlemesine ayrı bir yayın olmuş olur. Ve teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.